Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün el açmasını kıskandıracak bir börek yaptım. Görenler el açması zannediyor. İç harcıyla da sizleri çok şaşırtacak bir börek. Kıyma yerine bunu mutlaka deneyin diyorum. Şöyle keserek içini göstermek istiyorum. Hamur yoğurup açmaya hiç gerek yok. Gerçekten bu yöntemle yaptığınızda elde açılmış gibi hem tel tel hem de çok lezzetli bir börek oluyor. Mercimekli çarşaf böreği yaptım. Efsane bir börek. Çıtır çıtır lezzetiyle içi yumuşacık. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Şimdi yapımına geçiyorum. Mercimekleri haşladım. Güzelce şöyle bakın. Haşladığım mercimeklerin suyunu süzerek kenara Böreğin aldım. sosunu hazırlamaya geldi sıra. 1 bardak yoğurt, aynı bardakla 1 bardak da sıvı yağ koyuyorum. Bir tane de yumurta kırıyorum içerisine. Harcı güzelce çırpıyorum. İyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Sosun içerisine bir tane sade soda ekliyorum. Sodayı ekledikten sonra fazla çırpmayalım. Hafifçe karıştıralım böyle. Sosum hazır. Kenara alıyorum. Şimdi iç harcını yapmaya geçiyorum. İç harcı için bir tane soğanı yemeklik doğruyorum küp küp. Doğradığım soğanları bir tavaya alıyorum. Tavanın içerisine yağ koydum. Sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Yarım bardak sıvı yağ koydum. Güzelce soğanı renginin dönene kadar karıştırıyorum. Biraz kavurduğum soğanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu biber ve domates salçası katıyorum. Salçayı da biraz yağda kavuruyorum. Bunun üzerine suyunu süzdüğüm mercimekleri ekliyorum. Bir tepsi börek için 2 su bardağı haşlanmış mercimek kullandım. Üzerine karabiber ekliyorum. Kimyon ekliyorum. Baharatlar damak zevkinize göre arkadaşlar. Ekleyip çıkarabilirsiniz. Üzerine de ceviz koyuyorum arkadaşlar. Bir kase dolusu cevizi bıçakla kestim. Biraz iri olmasını istiyorum dişe gelsin diye. Tuzunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Küçük bir demet maydanoz doğradım. Maydanozu da ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce harmanlıyorum. Genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Burada soğusun diye bir an önce soğuması için genişçe kap kullandım. İç harcını da hazırlayıp kenara alıyorum. Soğumasını bekliyorum. Soğuyan iç harcımı şimdi yufkaların içerisine koymaya hazırım. Bir tane yufkayı alıyorum, ikiye bölüyorum. Yufkanın geniş kenarı kendime dönük olacak şekilde masanın üzerine yayıyorum. Diğer parçasını da yanına koyuyorum. Uç kısımlarının ikisinin üst üste gelmesi gerekiyor. Bu şekilde uzunca bir rulo yapacağım. Hazırladığım sostan yufkaların üzerine döküyorum. Bir tanesine 2 kaşık 3 kaşık dökseniz yeter. Güzelce fırçayla yayıyorum. Sosu yufkanın her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Yeşil mercimekli harcımızı güzelce soğutalım. Yufkanın içerisine eğer sıcak koyarsanız yufkanızı yırtabilir. Soğuk kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce yağladığım yufkaların kenarına şöyle kaşıkla ince bir harç olarak, çok fazla doldurmayın. Yine yufkanız parçalanabilir. Yufkanın geniş kenarına gelecek şekilde harcı yerleştirdim ve üstüne kapatarak rulo haline getireceğim. Yavaş yavaş
rulo haline getirelim. Yufkamızın bir ucundan tutup yuvarlayalım. Bu şekilde çarşaf böreğimizin orta kısmı hazır olmuş oldu. Şimdi onu tepsiye alıyorum, kenara koyuyorum ve diğer bir parçasını yapmaya geçiyorum. Bunu da yine bir öncekinde yaptığımız gibi ortadan ikiye bölüyorum. Bir tane yufkanın uzun kenarı kendime bakacak şekilde, diğer tarafı da uç kısmı üst üste gelecek şekilde yerleştirdim. Aynı şekilde harcını koyuyorum. Güzelce fırçayla yağlıyorum. Yağladıktan sonra mercimekli harcı uzun kenarına koyarak bir önceki gibi rulo haline getiriyorum. Orta kısmını hazırladığım böreğin kenarına diğer yaptığım ruloyu yavaşça yerleştiriyorum. Onu da yuvarlak bir şekilde sarıyorum. Tepsi dolana kadar aynı işlemi yapacağım. Böreği çok fazla sıkı sarmayın, çok da gevşek bırakmayın. Orta sıkılıkta olsun. Tepsimi bu şekilde doldurdum. Kalan harcı böreğin üzerine döktüm. İsterseniz fırçayla da yağlayabilirsiniz. Kaşıkla gezdirdim ben. Üzerine susam ekliyorum. Susam, çörek otu çok güzel oluyor. Hangisini kullanmak isterseniz. Ve fırına veriyorum. 200 derecelik fırında yarım saatte güzelce kızardı. Bakın çıtırtısını duyuyorsunuz. Ben birazcık fazla kızartmışım. İsterseniz siz biraz daha beyaz alabilirsiniz. Oda ısısına gelen böreğimi dilimleyerek servis yaptım. Arkadaşlar gerçekten anlatılmaz yaşanır. Çok lezzetliydi. Aşırı lezzetliydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomun altına yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Böreğim hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olup bildirim sesini de açarsanız daha başka videolardan görüşürüz. Çarşaf böreğim bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle yaşamda kalın.